Herkese merhaba. Ben Gülpembe Yakın. Yakın Sanat'ın kurucusuyum. Resim öğretmeniyim. Ayrıca 400 saatten oluşmuş sanat ve terapi ve yaratıcılık eğitimine katıldım. Orayı da bir tez yaparak bitirdim. 40 yaşına kadar ev hanımıydım. Daha sonradan üniversite sınavına girip sınavı kazandım. Ve yüksek lisansımı yaptım. Başkalarına umut olabilir umuduyla. Ben yaptıysam başkaları da yapabilir belki diye başkalarına yol göstericilik demeyelim de onlar için bir ışık olabilirim belki diye bu videoyu çekiyorum. Geçmişten başlayayım önce. 80 yılında ben liseyi bitirdim. O zamana kadar başarılı bir eğitim hayatım vardı. Okul birincisiydim. 80 yılındaki terör olayları yüzünden üniversite sınavını kazanmama rağmen üniversite eğitimi yapamamıştım. Daha sonradan aşık olduğum birisiyle evlendim. 3 tane çocuğum var. Daha önceden başarılı bir eğitim hayatım olup sonradan ev hanımı olunca kendimi çok değersiz hissetmeye başladım. Birçok şeye sahiptim oysa maddi ve manevi anlamda ama bunlar bana yetmiyordu. Bir şekilde o içimdeki eğitim aşkını bir türlü söndüremiyordum. Ben işe yaramıyorum, ben bir işçiyim gibi düşünceler içinde savruluyordum diyeyim. Gittikçe kendime acımaya başladım. Gittikçe kendimi kötü hissettim. Hele üniversite eğitimini almış birisiyle karşılaştığımda kendisi o sanki dağın tepesinde, ben kendimi yerlerdeymişim gibi hissediyordum o sıralarda. Kendimi daha iyi hissedebilmek için birçok kitap okudum. Birçok kursa gittim. Ama hiçbiri nafile. Büyük oğlum Anadolu Lisesi'ni kazandıktan sonra biz Buldan'dan Denizli'ye taşınmıştık. Ben ev gezmelerini sevmiyorum. O arada da çeşitli kurslara giderken halk eğitimi kursları olsun, Kız Meslek Lisesi'nin kursları olsun. Gidiyorum kursa, bir şekilde öğreniyorum. Ben bunu sürdürürüm zaten, yapabilirim diye devam etmiyorum. Kursa giderken arkadaşlardan bir tanesi halk kütüphanesinde hat kursunun olduğunu söyledi. Gidip deneyeyim bari, ben de bu kursa da gideyim dedim. Kursa gittiğimde hocayla konuştuğumda orada hat kursu değil, tesip ve minyatür kursunun olduğunu söyledi. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım derken isterseniz yapabilirsiniz dedi. O yıl kursa başlayanlar Eylül-Ekim gibi başlamışlar. Senenin yarısı gelmişti. Ben senenin yarısında başladım. 6 ay kadar, yaza kadar kursa devam ettim. Ama çok sevdim. Tesip ve minyatürün içinde felsefi tarafı vardır. O felsefi tarafı benim daha çok ilgimi çekmişti. Hoca yaza, önümüzdeki seneye, ondan sonraki seneye İstanbul'a taşındı. Kurs kapandı. O yıl ben tesip kursuna giderken kütüphanede aynı yerde resim kursunda olduğunu görüyorum. Ama kursa gelenler işte yeteneği olanlar, yıllardan beri yapabilenler geliyorlar diye oraya gitmeye hiç niyetlenmemiştim. Bir gün arkadaşlarımdan birisinin o kursa gittiğini öğrendim. Resim defterini gördüm, baktım. Güzel resimleri var. Sen biliyor muydun resim çizmeyi daha önceden dedim. Yo, çöp adam bile çizemiyordum dedi. İyi, o zaman o yapıyorsa ben de yaparım diye. Ondan sonraki seneye ben de kaydımı yaptırdım. Resim kursuna 20 kişi alacaklardı. 40 kişi başvurmuş. Sonra eleme yapacaklar. 15 gün kadar kursa devam ettik. Bir sınav yaptılar. Sınavda geçen 20 kişinin içindeydim ben.
Kursa devam ettim o yıl. İkinci yılda devam ettim. İkinci yıl başka bir öğretmen geldi kursa. Yine işte eğer üniversite eğitimi alamadıysanız bunu zaman zaman dile getirirsiniz. İşte ben kazanmıştım da yıllar önce bu eğitimi alamadım gibi. Yine böyle bahsederken kursun öğretmeni sen resim bölümüne girmeye neden denemiyorsun dedi. Ben resim bölümüne nasıl girilir onu bile hiç bilmiyorum. Nasıl giriliyor? İşte üniversite sınavına giriyorsunuz. Belli bir aşamaya geçtikten sonra bir barajı geçiyorsanız yetenek sınavına başvuruyorsunuz. Bu 2 puan toplanıyor falan. Orta öğretim başarı puanı da dahil edildikten sonra üniversite sınavına kazanıyorsanız devam ediyorsunuz. O yıl benim büyük oğlum üniversite sınavına girecekti. İşte evde ikimiz beraber gerginlik yaratmayalım diye ben o yıl sınava hazırlanmadım. İkinci yıl sınava hazırlanıyorum. Kendime hedef koyuyorum. Şu kadar soru çözeyim. Ama bakıyorum 3 tane 5 tane soru çözmüşüm. Bir dönem geçti böyle. İkinci dönem geldi. Ben hala ders çalışmıyorum. Dershanenin birisinin hızlandırılmış kurslar uyguladığını duydum. O kursa başvurdum. Kursa devam ediyorum. Ben lisede matematik bölüm mezunuyum. Ama lise bittikten 25 yıl sonra sınava giriyorum artık. Bir sürü konuyu unutmuşum. Yeniden onları öğreniyor olmam için süre yetmiyor. Baktım o zaman ben her şeyde ilerleyemiyorum. O zaman matematik dersini bırakıp Türkçe dersine, tarih, coğrafya ve felsefe dersine ağırlık verdim. Hocaların başka gruplarla yaptığı derslere katılma izni istedim onlardan. Başka gruplarla yaptığı derslere de gittim. O arada hem yetenek sınavına çalışıyorum hem üniversite sınavına çalışıyorum. Haziran ayında üniversite sınavına girdiğimizde iyi bir puanım geldi. 300 tam puanım vardı o zaman. Ben 260 puan alarak iyi bir puan elde etmiş oldum. O arada resim kursuna devam ediyorum demiştim. Resim kursunda da gençlere bakıyorum. Benimle birlikte yetenek sınavına girecek olanlara. Biz gece yarısı kalktık. Saat 4'te falan resim çizmeye başladık. Kurs saatine kadar evde resim çizdik diyor. Ben onu asla yapamıyorum. Evde 2 tane daha çocuğum var. Bir tanesi üniversitede. Evin sorumlulukları var. Ben nereye o kadar resim çiziyorum? Kursa gelenlerin içinde Güzel Sanatlar Lisesi'nden gelenler de var. O arada bir moralim bozuluyor. Bunlar o kadar çalışıyorlar. Ben nasıl girerim? Yetenek sınavına. Bunların arasından ben nasıl başarılı olabilirim diyorum. Üniversite sınavı geçtikten sonra daha ağırlık vermeye başladım yetenek sınavlarına hazırlanmak için. Yetenek sınavları oldu. Yetenek sınavı için önce ön kayıt yaptırıyorsunuz. Elimdeki puanla başvuru için gittim. Oradaki görevli elimdeki puana baktı. Ortaöğretim dahil mi bu puana? Değil mi? Hayır, değil, ortaöğretim başarı puanı dahil değil dedi. Şaşırmıştı o zaman. Başvuranların içinden en yüksek puan benim puanımmış. Bu avantaj oldu tabii ki. Sonra yetenek sınavlarına 2 gün sınava giriyorsunuz. Bir gün imgesel sınav, bir gün desen sınavı. Bütün sonuçlar açıklandığında listeler asılmıştı. Ben 16. olarak Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü kazanmışım. Yalnızca tek yere başvurmuştum zaten. Başka ile gitme imkanım olmadığı için. Okul başladı, devam ediyoruz. Yine gençlerle, kendi çocuğum yaşındaki gençlerle ben okula devam ediyorum. Onların içinden daha önce de söylediğim gibi Güzel Sanatlar Liselerinden gelmiş olanlar da var. Ben deliler gibi çalışıyorum başarılı olmak için. Tabii o arada hem teorik dersler var, hem resim öğretmenliğine yönelik dersler var, hem
resimle ilgili desen çalışmaları var derken temel tasarım dersi var. Ben hepsini çalışmaya çalışıyorum. Dönemin sonu geldi. Ben bölüm birincisi görünüyorum. Aa, demek ki olabiliyormuş. İkinci dönemde de yine aynı şekilde çalıştım. Birinci sınıfı bölüm birincisi olarak bitirmiş oldum. Diğer sınıflarda da aynı başarıyı gösterdim, aynı çabayı gösterdim ve bölüm birincisi olarak 42 yaşında girdiğim resim öğretmenliği bölümünü 46 yaşında bitirdim. O yıl bizim Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümü yüksek lisans için ilana çıktı. O ilan için başvuruda bulundum. Yüksek lisansa başladım. 2010 yılında yüksek lisansa başladım. Ben sanatla terapi alanına ilgi duymaya başlamıştım o sıralarda. O konuyu araştırıyordum. Bu konuyla ilgili tezimi bu alanda yapabilmek için bununla ilgili eğitim almam gerektiğini de gördüm. 2010-2016 yılları arası sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimleri için İstanbul'a gelip gittim. Orada da tez yaparak eşinde bipolar bozukluk olan bir kadının sanat yoluyla desteklenmesi başlıklı bir tez yaparak eğitimimi tamamladım. Buradaki eğitimimi tamamladıktan sonra da Pamukkale Üniversitesi'ndeki tezime yöneldim sonra. O sıralarda da kanser hastalarıyla çalışmaya karar verdik. Sanatla terapi ve yaratıcılık uygulamalarından yararlandığımız çeşitli çalışmalar yaptık. 2019 yılında da 2010 yılında başladığım yüksek lisans serüvenimin 2019 yılında bu kadar uzun sürede çalışarak, daha doğrusu sanatla terapi eğitimim bitsin diye gecikmeler yaşayarak 2019 yılında da sanatla terapi, daha doğrusu kanser hastalarına yönelik sanatsal uygulamalar başlıklı tezimi, öyle değil, kanser hastalarına yönelik sanatsal uygulama önerileri başlıklı tezimi yaparak yüksek lisansımı da bitirmiş oldum. Daha sonradan bu arada üniversiteyi bitirdikten sonra 2012 yılında Yakın Sanat Merkezi'ni kurdum. Orada resim öğretmenliği yapmaya başladım. Mekanımız o sırada sergi yapmaya müsaitti. Hem sergiler düzenleyip hem resim öğretmenliği yapıyordum. Hem çocuklara yönelik hem yetişkinlere yönelik. O arada da sanatla terapi eğitimlerim ve yüksek lisansım devam etti. Halen yine aynı sanat merkezinde çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah başkalarına da bir umut olur. Ben yapabildiysem başkaları da yapabilir. Yapabileceklerine inanırlar. Siz neye inanırsanız ona ulaşıyorsunuz. Yeter ki inanın. Yeter ki çaba harcayın. Şöyle bir anımı paylaşayım bu arada videomu bitirirken. Ben Pamukkale Üniversitesi resim bölümüne girdiğim zaman önceki resim kursuna gittiğim arkadaşlardan birisiyle karşılaştım. Benim üniversitede okuduğumu duyunca bu kadar kolay mı bu üniversiteye girmek falan dedi. Benim yaptığımı sanki küçümser gibiydi. Bu kadar kolay değil maalesef. Çaba harcamanız gerekiyor. Ama ulaşılmayacak bir şey de değil. Çaba harcadıktan sonra her şeye ulaşabilirsiniz.